Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün en güçlü krallıkta hazırlık aşamasında yükseltmelerimizi yapacağız. Birinci günle sizlerleyiz. Bu videoda neredeyse 10 bin dolara yakın malzeme harcandı. Şu an ilk günün puanlarına baktığımızda hiç puanımız yok. İlk günde tılsım görevlerimiz var. Çantamıza baktığımızda ise 4000 tane soldakinden 7600 tane ise sağdakinden mevcut. Maalesef bunu alırken biraz yanlış almışız. O yüzden bir taraf çok fazla bir taraf az olmuş. Ben 60-40 oynadığım için piyade ve süvari yükseltmeleri yapacağım. Öncelikle piyadeleri bir 7 yapalım. Hemen diğer yan taraftakileri yapıyoruz. Elimdeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hemen süvarilerimize bakıyorum seviyelerine. Bunlarda bir tanesi 5 kalmıştı. O yüzden bunları 6'ya yükselteceğim ama öncesinde tekrardan piyadeleri 8 de yapabilirim ama yok. Önce bunu 6 yapalım. Eşit olsun. Daha sonra piyadeye geçeriz. Güzel. Şimdi piyadeye geçtiğimizde elimde 3 tane basabileceğim malzeme var. 3 tanesini 8 yapacağım ve elimdeki malzeme maalesef bitecek. Evet, 70 tane kaldı. Sol taraftakinden 6000 tane var. Yüksek yatırımlı oyuncular tılsım paketleri satın alırken kesinlikle buna dikkat etsinler. Belli bir seviyeye kadar sağ taraftakinden çok fazla istiyor. Sol taraftakinden az istiyor. 9. 10. seviye tılsımdan sonra ise tam tersi oluyor. Hemen yaptığımız puana bakalım. İlk gün 9. sıradayız. 10 milyon puan yapabildik. Çünkü başka hesabımızda basabileceğimiz bir şeyimiz yok. Ama diğer günler çok fazla malzememiz olacak. Çantamıza şöyle baktığımızda tılsımlarımızı bitirdik. Ama hesabı fullleyeceğiz. Şimdi ikinci günle sizlerdeyiz arkadaşlar. Elmaslarımızı kullandık. Hızlandırma 371 gün genel, 166 gün asker eğitim, 39 inşaat ve diğer hızlandırmalarımız da mevcut. İkinci günün görevlerine baktığımızda rulet oynama var. Biraz hızlı geçiyorum ve bugünün puanı 0 puan. Hemen buradaki çifte mesaimizi kullanıyoruz. Bakanlığımızı aldık ve araştırma merkezimize yani akademimize hızlıca giriş yapıyoruz. Burada akademiyi fullemeye çalışacağız elimizdeki tüm hızlandırmalarla. Öncelikle tabii ki savaş kısmını zaten biz büyük bir çoğunluğunu bitirdik gördüğünüz gibi. Burada en değerli istatistikler arkadaşlar bizim için piyade sağlığı, piyade savunması, sonra süvari ve okçu için ise öldürücülük ve saldırı. Daha sonra alay genişletmelerden kapasite alabilirsiniz. Artık son seviyelerde gördüğünüz gibi 45-50 gün kadar bir hızlandırma istiyor. Hatta burada kapasite alabilmemiz için 60 gün kadar bir hızlandırma istiyor. Onu da hızlıca bitireceğiz. Bu arada bu etkinlik Cadılar Bayramı ile aynı zamana denk geldi. Şu anda kullandığımız her hızdan biz kabak ve şeker kazanıyoruz. Bu videoda yukarıda gördüğünüz 4,3 milyon elmasımızın hepsini harcayacağız. Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz arkadaşlar. 1 milyon elmas bırakacağız. 3-3,5 milyon elmas harcayacağız. Şu anda hala araştırmada savaş kısmında hangileri benim için değerli ona bakıyorum. Ve ona göre bir geliştirme yapacağım. Burada doğru yere kullanmak istiyorum. Çünkü artık hep gördüğünüz gibi 50 günler falan istiyor. Tamamen ona göre ilerleyeceğim. Ve araştırmada bir yerden sonra altın da çok fazla istemeye başlıyor. Zaten benim büyüme kısmının da önemli olanlarını yükselip fulllediğim için çok da şey yapmıyorum. Burada ben savaşlarda çok aktif oynadığım için yaralı askerlerin iyileşmesi benim için değerli. O yüzden buraya da bir 21 gün kadar hızlandırma kullanıp tekrardan savaş kısmına geçeceğim. Artık devamına vermiyorum çünkü çok fazla hızlandırma istiyor. Bunlar bayağı 2 gün 3 gün falan olduğu için bunları da fullleyeceğim. Bu arada bu videoyu sonradan seslendiriyorum arkadaşlar. Çünkü şehir dışında olduğum için telefonla çekmek zorunda kaldım. Görüntü biraz şey kusura bakmayın. Bu arada kanalıma abone olursanız, videoları beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sunucunuzdaki arkadaşlarla da videoyu paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz.
Bu video için bir hafta boyunca uğraştım. Ee, Önce editini yapmaya çalıştım. Sonrasında seslendiriyorum ve 30 dakikalık bir videoyu seslendirmeye çalışıyorum. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Burada artık benim için değerli olan diğer istatistiklere geçeceğim. Okçu sağlığını yükselteceğim. Okçu sağlığını yükseltmemin sebebi karşı tarafın rakibin süvarileri %20 ihtimalle benim okçularıma saldırı yapabiliyorlar. O yüzden artık en önemli istatistikler bittikten sonra burada okçu sağlığına yönelmeye başladım. Burada gerçekten kafam çok karıştı çünkü her biri 50 gün istiyor ve elimde gerçekten az bir zaman kaldı. Artık fulleye fulleye gidiyorum ama bir sonraki SVS'de muhtemelen hepsi son seviyeye gelmiş olacak. Yine bir 50 gün daha kullanıyorum ve burada artık 3 gün kalıyor, bitiyor. Bunu bitirmek istiyorum. Ama sıralamaya baktığımızda ikinci sıradayız. 22 milyon puan yaptık. Biraz daha puan almak istiyordum aslında ama ve akademiyi de o şekilde bırakmak istemiyorum. Arkadaşımız 22 milyon puan yapmış. Aramızda çok az bir fark var. Burada bir 58 bin elmas kullanacağım. Ama siz asla bu tarz şeylere elmas kullanmayın arkadaşlar. Benim yaptığımı yapmayın. Asla tavsiye değildir. Ve asıl en büyük probleme geldik. Artık bir yerden sonra altın ihtiyacı inanılmaz artıyor. Ve ileride savaş akademisinde çok fazla altın ihtiyacımız olacak. Onun için artık birikim yapmak zorunda kalacağız. Burada bugün yapabileceğim görevlere bakıyorum nasıl geçebilirim diye ama henüz daha zaten ruletimizi oynamamıştık. Petra'mızı hızlı hızlı çevireceğiz. Ben biraz bu konularda maalesef şanssızım. Gelen parçalara baktığımızda hepsi bir bir geliyor. Yine bir bir geldi. Burada yine bir geldi. Burada biraz iyi geliyor ama benim şansım gerçekten kötü. Ve normalde biz burada 120 çevirmeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Ama bu hesap balina ve güçlü bir hesap olduğu ve elmasla herhangi bir problemi olmadığı için biz burada 120 değil 150 tane çevirip alabildiğimiz tüm kahramanları alacağız. Çünkü hafta sonu SVS savaşı var ve orada bu kahramanı full yapmaya çalışacağız. Bu videoda 3 tane kahramanı fullleyeceğiz. Silahlarını fullleyeceğiz. Kahraman donanımlarımızı fullleyeceğiz. Şef donanımlarımızı yükselteceğiz. Bu videonun içi gerçekten dolu dolu çok güzel bir video olacak. Parçalarımızı alıyoruz. Şimdi puana baktığımızda ise arkadaşı 1 milyon farkla geçtik. Ama genel sıralamada aramızda hala 10 milyona yakın bir fark var. Hala görevlere bakıyorum ne yapabilirim diye ama bugün için galiba çok da bir şey kalmadı. Şimdi elmaslarımızı harcayalım. Bir yandan Cadılar Bayramı var dedik. Hızlandırma kullanarak toplam 63 bin şeker kazandım arkadaşlar. Şu an 4 milyon elması harcamaya geçiyoruz. 4 milyon elmasın bir kısmıyla SVS hazırlık aşamalarında kullanabilmek için şef enerjisi satın alacağım. 300 bin elması buraya ayırıyorum. Şu anda bu yaptığım şeyi de size tavsiye etmem. Bunu sadece balinalar yapıyor. Bunu da savaşlarda kullanabilmek için 1000 tane 2 milyon elmasımızı buna harcıyoruz. Ve buradan da %25 hızlandırmadan da 2000 tane alıyorum. Yine savaşlarda kullanmak için 800 bin elması da buna harcadım. Ve 4 milyon elmastan sadece 955 bin elmasımız kaldı. Elmas harcayarak da toplamda 62 bin şeker sahibi oldum. Bu etkinlikten maksimum şekilde faydalanmak istiyorum. Ve şu an sağ üstte 97 bin tane şeker görüyorsunuz. Etkinlikte kesin birinci olacağız. Bu tarz etkinlikleri birlikte yapıp maksimum ödülleri almaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de düşük yatırımda da olsanız, para atmıyor da olsanız siz de bu tarz etkinliklerden maksimum fayda sağlayın kesinlikle. İkinci günde sıralama 1'e zaten rahat bir şekilde oturduk. Elimizdeki malzemelere şöyle bir bakalım. 6000 tane pet geliştirme ve 500 tane de yine pet geliştirme malzememiz mevcut. Petlerimize şöyle önden bakacak olursak şu anki durumları bu şekilde. Mavi, kırmızı, sarı, sarı, sarı. Petlerimiz aslında gayet iyi durumda. Hepsini fullleyemeyeceğiz ama önemli ölçüde yüksek istatistik alacağız. Öncesi ve sonrası kısmı yapacağım çünkü
Bildiğiniz üzere petler çok uzun süreli basılıyor. Şu anda basmadan önceki aldığımız istatistikler bunlar. Yukarıdan da WhatsApp'tan annem mesaj yolladı. Anneciğim selamlar. Üçüncü güne geçtik. Bugün petlerimizi kullandık ve şu an 17 milyon puandayız. Dediğim gibi petler çok uzun sürdüğü için o kısmı size göstermedim. Ama şu anda aldığımız istatistikleri birazdan size göstereceğim. Üçüncü günde petlerimizi hangi aşamaya getirdik ve toplam aldığımız puanı görüyorsunuz. Ve ben burada videoyu çekmeyi unuttum. Bir tane daha rulet oynadım. Bir 150 tane daha oynadım. O kısmı kayıt almayı unutmuşum. Gerçekten özür dilerim. Şimdi hayvan kafesine geldiğimizde petlerimizin geldiği maksimum seviye bu. %80 istatistiklerden %110 istatistiklere kadar ulaştı arkadaşlar. 30-35'e yakın istatistik aldık. Mevcut geldiği noktada bu ve 3000 tane mavi taşımızı kullanmadım. Çünkü artık mavinin ortasından yani mor renkten sonra petleri sol taraftaki mavi taşla ilerletemiyorsunuz. Sağ taraftakinden gerekiyor. Bu elimdeki 3000 taneyi de oyuna ileride yeni eklenecek yeni petler için sakladım. Onları ileride gelecek petlerde maviye getirmek için kullanacağım. Şimdi bakalım durumumuz neymiş. 2726 tane mitik genel kahraman parçamız var. Birazdan bunlarla 3 kahramanımızı fullleyeceğiz. Öncelikle S3 kahramanımız Jagger. Bunu fulllemeyi düşünmüyorum çünkü seviyesi hazırlıkta birinci olmayı planlıyoruz. Oradan 400 parça elde edeceğiz. Şimdi buradan hızlıca şey yapalım. Bunun da 200 parçasını basmamız gerekiyor. Geri kalan 400 parçayı da zaten şeyde elde edeceğiz. Etkinlik sonunda bize ödül olarak verecek. Öncelikle 100 parçasını basıyorum. 500 parçaya ihtiyacımız var. Bir 100 parçada birazdan basacağım. Hemen diğer kahramanlarımızdan rulet kahramanı Petra'ya geçiyoruz. Bu hesap dediğim gibi arkadaşlar balina ve güçlü hesap olduğu için her gelen gendeki 3 kahramanı da fulllemek 5 yıldız yapmak zorunda ve özel donanım silahlarını da fulllemek zorunda. Bu videoda gördüğünüz gibi hepsini yükselteceğiz. Artık geri kalan parçaları elimizdeki mitiklerle kullanacağız. Bir kahramanı 5 yıldız yapmanın maliyeti 1075 parçadır. 4 yıldız yapmanın maliyeti ise 475 parçadır. Hemen Jagger'imize geçelim. Unuttuğum 100 parçayı da burada Jagger'e kullanalım. Zaten savaştan önce bunu da 5 yıldız yapacağım. Şimdi piyade kahramanımız Erik. Savunma kahramanımız. Bunun parçaları zaten yok arkadaşlar. Pakette almadık. Direkt elimizdeki birikmiş mitikleri kullanıp hızlıca 5 yapacağız. Aslında çok kolay gibi gözüküyor ama gerçekten çok yüksek fiyatlar, paralar yatırılırsa bu şekilde rahatlıkla basabiliyorsunuz. Yoksa maalesef uzun zamanlar, uzun aylar birikim yapmanız gerekiyor. Umarım video hoşunuza gidiyordur. Video hoşunuza gittiyse beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. 600 parçayı da bastığımızda 3 kahramanı da fulllememize rağmen elimizde hala bir tane kahramanı 5 yıldız yapabilecek parçamız var. O da S4 kahramanı için bekletiyoruz. S4 kahramanları geldiğinde de mitik parçalarımız hazır olacak. Bugün totalde kaç puan yapmışız? Hemen ona bakalım. 25 milyona yakın puan yapmışız ve birinciliği almışız. En yakın rakibimiz 18 milyon puanda. Her şey gayet yolunda gidiyor şimdilik. Etkinlikleri hızlıca bir kontrol ediyorum. Herhalde basabileceğimiz başka bir şeyimiz yok. Şöyle bir kontrol edelim. Ertesi günün görevlerine baktığımızda mitril kullanma, özel silah kullanma, kaynak toplama dedim ve dördüncü günde sizlerleyiz arkadaşlar. Dördüncü güne geldiğimizde sıfır puanımız var gördüğünüz gibi. Mitril, özel kahraman aleti, demirci çekici ve askere itme. Bugün gerçekten yapabileceğimiz en yüksek puanlardan birini yapacağız. Hem çok fazla askere iteceğiz hem de kahraman donanımlarımızı basacağız. Şu an herhangi bir puan yapan yok. Biz de 12 milyon puan farkla ikinciyiz. Ama bugün farkı açacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte bakalım. Öncelikle piyademizden başlayacağız ama hayır, özel silahlardan başlayacakmışız. Özür dilerim. Arkadaşlar bir kahramanın özel silahını sıfırdan 10 seviye yapmamız için bize toplamda 275 tane sandık gerekiyor. Sağ üstteki mağazadaki paketlerden siz bunu satın almak isterseniz ortalama
400-500 dolar arası bir para gidiyor. Bilginiz olsun. Ben genelde para yatırmayan ya da düşük yatırımlı oyunculara bunu 4 seviyede bırakmalarını tavsiye ediyorum. Ama oyuna çok fazla para yatıran oyuncular bunu kesinlikle 10 seviye yapmak zorundalar. Çünkü rallilerde bu kahramanların özel silahları çalışıyor ve o kahramanı çok fazla güçlendiriyor ve savaşlarda çok işimize yarıyor. İlk kahramanımız oldu. Zaten saldırı kahramanımız rally açtığımızda bize %15 saldırı veriyor. Hemen savunma kahramanımız Eri'ye geçiyoruz. Bunu da hızlıca 10 yıldız 10 seviye yapacağız. Normalde videolarımda direkt videoyu çekerken konuşuyorum. İlk defa bir videoyu daha sonradan seslendiriyorum. Umarım bu durum sizi rahatsız etmiyordur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her seviyede artı 5 eklenerek artıyor. Eğer bir silahı yükseltmek istiyorsanız oradan hesaplayabilirsiniz. Bu da savunmada %15 bize savunma veriyor. Şimdi üçüncü kahramanımız Jagger'e geçiyoruz. Bunu zaten 3 seviye yapmıştık ama burada ufak bir hesaplama hatası yapmışız. Aslında hesaplama hatası değil de son paketi yanlışlıkla satın aldık. O yüzden elimizde 100 tane fazladan sandık kalacak. Onlar da maalesef çöpe gidecek. Yani bir işimize yaramayacak diyeyim. O yüzden siz paket alırken ya da bunları yükseltirken kesinlikle hesaplamalar yapın. Bu da 10 seviye oldu. Bu da savunmada bize sağlık veriyor. 3 kahramanımızın da özel silahlarını fulllemiş olduk ve buradan 6 milyon kadar bir puan aldık. Şu anda etkinlik yeni başladı. Dördüncü gün ama birinciyiz. Dediğim gibi bugün dolu dolu geçecek. Şu anda en yakın rakibimiz 5 milyon yapmış. Hemen şimdi birazdan fark açacağız. Eğitim hızı açık %30. Ama henüz Eğitim Bakanlığımız gelmemiş. Asker basabilmek için Eğitim Bakanlığı'nı bekliyorum. Ama onu beklemek yerine birazdan kahraman donanımlarımızı basabiliriz. Eğitim Bakanlığımızın süresini hemen bir kontrol edelim. Muhtemelen bir 4-5 dakika sonra bizim sıramız gelecek. 4-5 dakika içinde kahramanlarımızın donanımlarını hızlıca basıp şeye geçebiliriz. Asker basmaya geçebiliriz. Piyademizde eldivenimizi 100, zırhımızı 99 yapmıştık. Bu saatten sonra artık okçuya yönelmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Süvarimizi yükselteceğiz. Orada da 100 ve 99'umuzu almak istiyoruz. Zaten nasıl yükselttiğimi göreceksiniz. Şu anda da hesapta 191 tane mitrili var ve almaya devam edeceğim. Burada ufak bir hata yapmışım arkadaşlar. Kahraman TP'lerini yandaki kahramanların üstüne bırakmıştım. Burada hemen videoyu bir durdurup gidip onları çıkarıp geri takıyorum. Ve bunları istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi yükselteceğiz. Hesabı tamamen 60-40 formasyonuna uygun bir şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Burada dediğim gibi çıkardım donanımları. Şimdi öncelikle gözlüğümüzü, kafalığımızı 100 yapacağız. Balina oyunculara şu tavsiyem olacak. Oyunda belli bir yerden sonra TP bulabiliyorsunuz, mitril bulabiliyorsunuz ama o ustalık işi şeyleri bunlardan bulamıyorsunuz işte donanımlardan bulamıyorsunuz. Onların da paketlerini almanız gerekiyor. Tabii öncelikle demirci çekicini de yükseltmem gerekiyor. 100 seviye yapabilmem için 15 yapmam gerekiyor çekici. Şu anda 80 oldu ve 99'a götürüp oradan da 100 yapabileceğim. Evet. Gerçekten çok masraflı arkadaşlar. Çok fazla şey istiyor. İlk süvari yüzümüzü aldık. Şimdi ikinci hedefimiz bot. Bunu da 99 yapıp maksimum süvari öldürücülüğünü almayı planlıyorum. Evet 80 yaptık. Şimdi bunu da rahatlıkla 99'a çıkaracağız ve bırakacağız. Bunu 100 yapmamamın sebebi yüzde savunma veriyor.
Bizim için süvari savunmasının önemi yok arkadaşlar. Zaten 99'a getirdiğim için öldürücülüğü aldığımız için herhangi bir şekilde onu yükseltmemize ihtiyacımız yok. Ve Eğitim Bakanlığımız geldi. Bunun ismi farklı. Ben sürekli farklı söylüyorum ama 15 milyon puan yaptık bu arada. Şimdi asker eğiterek bakalım ne kadar puan yapacağız ve elimizde ne kadar hızlandırmamız var. Onları da hızlıca göz atalım. Bu arada kahraman donanımlarını son günde basacağım. Yükseltmeye devam edeceğim paket aldıktan sonra arkadaşlar. Bu seviyelerde kalmayacaklar. Şimdiki hedefim bunu 60 yapmak. 60 yapıp savunma alabilmek. Bu videonun ilerleyen kısımlarında onu da yapacağız. Şu anda mitrilimiz bittiği için buna devam etmiyorum. Videoya kısa bir ara verip paketleri alıp devam edeceğiz. Donanımımız da yetersiz ama bunları halledeceğiz. Şimdi bakanlığımız geldiğine göre artık zaman kaybetmeden asker basabiliriz. Toplam 2,8 milyon askerimiz var. 1,3 milyon piyade, 642 bin süvari, 868 bin okçumuz var. Ben piyade basacağım. Basarken oranları zaten göreceksiniz. 15 milyon puanımız var basmadan önce. Bastıktan sonraki haliyle kıyaslama yapabilirsiniz. Hızlandırmamız ise 234 gün asker ve 20 günde genel hızlandırmamız var. Hepsini kullanacağım. Bu kısımları biraz hızlandıracağım. Sıkılmanızı istemiyorum. Burada hemen 3000 elmasa bunu alıyoruz. Buradaki 3000 elmasa satın aldığımız şey ekstra bize hızlandırma vermiyor arkadaşlar. Sadece basabileceğimiz asker miktarını arttırıyor. Eğitim Bakanlığımız yani bakanlığımız 30 dakika sürüyor. Bu 30 dakika içinde daha fazla asker basabilmemizi sağlıyor. Dediğim gibi herhangi bir kısaltma yapmıyor. Sadece bastığımız asker miktarını arttırdığı için biraz daha hızlı yapabiliyoruz. Asker sayısına da şöyle bakabilirsiniz. Bir yandan ben kontrol edip yükseltiyorum. 1,5 milyona doğru piyade basmaya çalışıyorum. 1,490 oldu ve 1,5 oldu. 1,5'tan sonra devam ediyorum. Çünkü savaşlarda en çok piyadeler oluyor. Ondan sonra da okçular ölüyor. Süvariler savaşlarda ölmüyor arkadaşlar. Normalde hesabınızda diğer askerlerden 3 kat daha fazla piyadenize olması gerekiyor. Savaşlarda bir anda kötü formasyonda kalmamanız için daha fazla piyade basmanız gerekiyor. Özellikle oyunun orta ve ilerleyen zamanlarında. Burada biraz süvari basmak istiyorum. Çünkü 60-40 oynadığımda süvarimin az kalmasını istemiyorum. Oranını doğru korumaya çalışıyorum. Bu arada yine bir video beğeni ve yorum hatırlatması. Videoyu sunucunuzdaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazarsanız hepsini not alıyorum arkadaşlar. Piyade basmaya devam ediyoruz. Evet. Toplamda 50 milyon puan yaptık arkadaşlar. Çok büyük bir fark attık ve genel sıralamada da 30 milyona yakın bir fark atıp 107 milyon puanla birinciliği aldık. 5. günde artık geri kalan her şeyi de basacağız. Tabii bunları yaparken hızlandırmalarımızı kullanırken bir yandan da Cadılar Bayramı etkinliğimiz vardı. Ben o kısmı size göstermeyi unuttum ama Cadılar Bayramı'nda rekor puan kırdık. Onu da birazdan size göstereceğim. Elimizde herhangi bir hızlandırmamız maalesef kalmadı. Şöyle baktığınızda çantamızda neler kaldığını görebilirsiniz. 5. güçün çekiçlerimiz var. Mitril alacağız. Şef donanımlarımız var. Biraz da kahraman donanımlarımızı yükselteceğiz. Ve hazırlık aşamasında rakibimize kaybediyoruz. Şimdi isterseniz Halloween'a bakalım. Burada 98 bin şeker topladık arkadaşlar. Daha basmadık. Bunları da basacağız. Burada da toplamda
Burada da şef donanımı günü var. Toplam puanımız şu anda 100 milyon ve buradan da birincilik ödüllerini elde edeceğiz. Her etkinlikte birinci oluyoruz elimizdeki malzemeleri basarak. Toplamda burada 1 milyon 800 doldurma puanı. Elmas harcayarak, hızlandırma kullanarak da elde ettiğimiz şekerleri zaten görüyorsunuz. Ve isterseniz final gününe geçelim. Biraz paket aldığımız için bir 900 bin elmasımız tekrardan 1,5 milyona yaklaştı. Ona da dikkat etmişsinizdir belki. Şimdi bugün de yine herhangi bir puanımız maalesef yok. Sıralamaya baktığımızda aşağılardayız. Total puanda ise 108 milyonla birinciyiz. Muhtemelen rakip bize yetişemeyecek diye düşünüyorum ama hazırlık aşamasını 200 milyon farkla kaybediyoruz. Rakibi de tebrik ederiz. 580. Krallığa selamlar. Burada mitril kullanacağız. Şef donanımlarımızı yükselteceğiz. Biraz da çekiç kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burada Amadeus'un eldivenini 100 yapıp zırhı 99'da bırakmıştık. Artık buradaki hedefimiz bunu 60 yapıp buradan savunma alabilmek. Evet. Hemen bunu 60 yapıyoruz. Elimizdeki malzemeleri tekrar bitirdik. Bu da 60 seviyeye ulaştı. Şimdi bir sonraki hedefimiz ise bunun eldivenini 60 yakıp süvari saldırısı almak. Onu da bir sonraki videoda artık muhtemelen fulleriz diye tahmin ediyorum. Şimdi bunlara usta işi dövme basmak istiyorum. Ama elimizde donanım yok. Hemen çantamızda biriken donanımları açalım. Burada 17 tane özel sandığımız var. Bunlarla biraz demir çekicileri basacağız. Tamam, şimdi diğerine 18 yapalım. Elimizde 3 tane kalıyor ve artık basamayacağız. Buradan da istatistiğimizi aldık. Geri kalan 2000 tane çekicimiz kaldı ama bunları kullanmayacağım arkadaşlar. Bunları bir sonraki SVS hazırlık aşaması için bekletmeyi planlıyorum. Yaptığımız puana gelirsek ise bugün çok puan yapamadık. 4 milyona yakın bir puanımız var ama şimdi şef donanımlarına basacağız. Şef donanımlarında elimizde maalesef yeterli malzememiz yok. Çok fazla yükseltemedik. Piyadelerimizi K3 yapabiliyoruz. Süvariler K2'de kaldı. Buraya bastığımızda sol taraftaki iki malzeme çok az var. En sağdaki malzemeden çok fazla var. Bunu değerlendirmeye çalışıyorum ama maksimum bu kadar yükseltebiliyoruz. Artık burada bitiyor. Maalesef bu malzemeden kalmıyor. Siz o yüzden paket alırken ya da mağazalardan bunları alırken dikkatli olun arkadaşlar. Burada basabileceğim bir şey kalmadığı için süvariye bir tane daha basacağım. Yarın savaş var çünkü. En azından bir yıldız istatistik alalım. Evet arkadaşlar. Genel olarak etkinlikte yaptığımız puan da 5 milyon 600 oldu. Çok bir puan yapamadık ama total sıralamada birinci olduk. Yarın da savaşımız var. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Normalde öğretici videolar çekiyorum ama bu tarz videolarda hoşunuza giderse çekmeye devam ederim. Daha çok öğretici videolar çekeceğim. SVS hazırlığı kaybettik. Ama umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Elimizde de bu kadar malzeme var. 8609 tane hassa altınımız var. 1,3 milyon elmasımız var. Bunların her birini diğer etkinlikler için bekleteceğim ve güzel videolar çıkarmaya, atmaya çalışacağım. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Lütfen arkadaşlar sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşıp videoyu beğenip yorum yapın. Hepinize teşekkür ederim. Çantamızda kalan malzemelere de bakarsak bunların her biri diğer etkinliklerde kullanılacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.